Hamlet filmindeki oyunculuğu ile birçoğumuzu derinden etkileyen Jessie Buckley bu kez çok farklı bir baş karakterle yine karşımızda. Hikaye 1936 yılında geçiyor. Yer Chicago. Frankenstein'in yarattığı 100 yaşını geçmiş tırnak içinde canavar Doktor Euphonius'un yanına gelir. Önce bir bilim kadını olan doktordan kendisine bir gelin yani bir eş yaratmasını ister. Çünkü çok yalnızdır ve insanlar tarafından dışlanmaktadır. Ayrıca cinsellik ihtiyacı içindedir. Doktor önce dirense de bir ölüye can verme tutkusunu frenleyemez. Böylece adı Frank olan bu canavarla birlikte mezarlıktan yeni ölmüş bir ceset çalarak görece modern yöntemlerle onu diriltir. Ancak bu gelin oldukça farklıdır. Yaşarken tehlikeli adamlarla arkadaştır. Çok konuştuğundan dolayı ayrıca başına buyruk ve iradesi güçlü olduğu için bir suç örgütü lideri tarafından öldürtülmüştür. Bu genç kadının adı Ayda'dır. Amerikan sinemasının kendine özgü duruşu olan kadın oyuncularından Maggie Gyllenhaal, Karanlık Kız'dan sonra yazıp yönettiği bu ikinci sinema filminde klasik hikayeye çok taze ve yeni bir soluk getirmiş. Mary Shelley'in 1818 tarihli Frankenstein romanından ve özellikle 1935'in klasiği Frankenstein'in gelininden ilham alarak anlatıyı ters yüz etmiş. Andığımız filmde perdede kısa ama etkili bir figür olarak görünen Elsa Lanchester'ın unutulmaz biçimde canlandırdığı gelin bu filmde ana kahraman. Filmin çıkış noktası da bu isyankar ve öfkeli kadının rızası diyebiliriz. Rıza filmin en çarpıcı teması aslında. Kendi arzusu dışında yaratılmış bu kadının yeni yaşamında yapmak istedikleri nelerdir? Gelin Frank'e kendisi istediğinde eş olacaktır. Onun öfkesi ve isyanı Frank'i de sürükleyerek önce Chicago, sonra New York, sonra ülkenin her yanında bir toplumsal başkaldırıyı tetikleyecektir. Film sağlam bir feminist bakış açısıyla her yerde sesleri bastırılmış kadınların asi enerjilerini açığa çıkarıyor. Paralelinde de melankolik bir korku hikayesi olan Frankenstein'ı vahşi, patlayıcı, alevler saçan bir aşk hikayesine dönüştürüyor. Gelin ve Frank yine 1930'larda geçen Bonnie ve Clyde'a saygılar sunarak sanki suçlara karışıp polis kovalamacalarına maruz kalıyorlar. Yönetmen o dönemin siyah beyaz romantizmine ve müzikallerine de oldukça duygusal reveranslar yapıyor. Gelin 80 milyon dolarlık yüksek bütçeli bir yapım. IMAX teknolojisi de kullanılmış. Oldukça büyük sahneleri ve sessiz sinema başyapıtı Metropolis'ten de esinlenmeler var. Görsel olarak çarpıcı. Warner Bros'un 16 dalda Oscar adayı olan Günahkarlar filmi gibi türleri birleştiriyor. Korku ile suç, gotik romantizm ile dram, hatta müzikal unsurlar iç içe geçiyor. Hepsinin üzerinde ise bir kadın susturulmuş sesini en kuvvetli biçimde duyuruyor. Bugünün sloganı olan "Benim bedenim, benim kararım" bu hikayeye çok yakışmış duruyor. Maggie Gyllenhaal, Karanlık Kız'da da çalıştığı Jessie Buckley'i 3 rolde bir defa daha zirveye taşımış. Buckley hem öldürülen parti kızını, hem diriltilen gelini ve hem de yer yer Mary Shelley'in ruhunu canlandırıyor. Gelinin yanında yer alan Frank'e ise 4 yıldan sonra sinema filmi çeken Christian Bale, kırılgan, naif ama yer yer şiddetli bir yorumla hayat veriyor. Diğer oyuncularda ise rüya gibi bir kadro kurulmuş. Doktor'da Annette Bening, Frank'in hayranı olduğu müzikal yıldızında yönetmenin kardeşi Jake Gyllenhaal oynuyor. Polis dedektifine ise güçlü bir isim. Aynı zamanda Maggie Gyllenhaal'ın kocası ve bu filme adadığı kızlarının babası Peter Sarsgaard canlandırıyor. Dedektifin analitik zekaya sahip sekreterinde Penelope Cruz yer alırken her daim seyretmekten keyif aldığım Jenny Burling, gotik tarzıyla dikkat çeken doktorun hizmetçisi Greta'ya mizah katıyor. Son cümlemi söylemeden bu tarz film incelemelerini seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın hatırlatmasını yapmak istiyorum. Gelin sinemanın yaman kadınlarının özellikle kadın seyircilere hitap eden gür sesli filmi. İyi seyirler.